Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar, bu metalik iplerle çanta öreceğiz bu sefer. File çanta öreceğiz. İsterseniz plajda kullanabilirsiniz. İsterseniz günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Renkler çok güzel. Daha farklı renkler de var. Şu anda elimde olan renkler bunlar. Ön videoda da izlediğiniz gibi bir gümüş metalik renkten ördüm. Bakın arkadaşlar, bir ip bu kadar. Bir ipten bu tamdı. Ördüğümde bu kadar ip kaldı. Sarıdan ördüm. Sarıdan da aynı şekilde bu kadar ip arttı. Şu anda pembe, yeşil, turuncu, bakıra çalan turuncu renk iplerimiz var. Bu iplerle file çanta öreceğiz. Şimdi tığ olarak taban kısmını 3,5, üst kısmını da 3 numaralı tığla ördüm ben. Sizler elinize nasıl tığ uygun geliyorsa mutlaka alttaki bir tık kalın olsun. Üst kısmını da ondan yarım numara veya 1 numara elinize göre bir daha ince tığla örün arkadaşlar. Şimdi çantayı göstereyim. Zaten ön şeyde gördünüz. Çantamız oldukça basit, güzel, parlak. Burada ne kadar parlaklığı çıkıyor tabii ki bilmiyorum ama oldukça parlak, güzel bir çanta. Günlük, dediğim gibi günlük hayatta da kullanılabilir, plajda da kullanılabilir. Çantamıza bu taban kısmından başlıyoruz. Ben bunun taban kısmını biraz farklı ördüm. İkinci, şu anda o altın renkli, şu sarı gold renkli ördüğüm çantayı bir arkadaşıma hediye verdiğim için şu anda o elimde örülmüş şekli gözükmüyor. Onun tabanını farklı ördüm. Şimdi burada biraz böyle büzdürme yaptı bu taban ister istemez. Fakat bu dediğim şu anda birlikte öreceğimiz tabanda bu hafif büzdürmeyi ama böyle de yapabilirsiniz. Tamamen zevki size kalmış arkadaşlar. Ama bu sefer farklı bir taban çalışması yapacağız. Aslında ben yeni bir çantaya başladım. Fakat bunun ipi oldukça kalın bir ipti. Tamamlamıyor bir ip çantayı. Şu kadar arttı, göstereyim hemen. Daha artmadı, daha doğrusu çanta da bitmedi. Bakın oldukça ince, az kaldı ipten. Bu formu, bu çantanın formunu bu iple yani yetmeyecek, yakalayamayacağım. Onun için bunu şu üst kısmını biraz farklı yapacağım. Daha değişik, şöyle düz getireceğim. Şuraya bir ip yeterse ipinden, yetmezse ayrıca bir çanta sapı alıp değerlendirmek istiyorum bunu da. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Hemen yine metalik ip öreceğim. Çünkü bu sefer şu anda size anlatacağım ipi de yeğenimi öreceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hep birlikte başlayalım. Ben hemen şu ipimi alayım. Metalik ipimizi alalım. Bu biraz karışmış durumda. Açılıyor kendi kendine arkadaşlar. Bir bakalım şuna. Örerken sıkıntı yaşamayalım. Ya da ben bunu bir kenara koyayım. Şimdi size açarak göstereyim. Uzun sürmesin. O bir kenarda kalsın. Hem bunu göstermiş olalım. Şimdi ipimizi, bu zaten ucu belli. Bu ortadan çıkıyor arkadaşlar. O şekilde geliyor. Şimdi büyük numaralı tığımızı alalım. Bunlara ben 28 zincir başladım. Aynı şekilde başlayabiliriz. Şimdi kalın tığımızla şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Biraz daha yakınlaştırayım. Sizler de görün. Buna sıkı atmayalım. Çünkü batarak sık iğne yapacağız buralara. Şu ilk yaptığımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 ile de yapanlar var arkadaşlar. Ben çok küçük olmasını istemiyorum. O yüzden 30'a tamamlamak istiyorum. 25 demiştik. 26, 27, 28, 29, 30 tane zincir çekelim arkadaşlar. Sonra burada sıradaki ilk zincirimize 2 tane sık iğne yapalım. Aynı zincire arkadaşlar 2 sık iğne yaptık. Sonra da sonraki şu teller üsttekilere batalım. Bir sık iğne yapmaya devam edelim. Böyle sıra sonuna kadar devam edelim. Son zincirimize de sık iğne yaptık arkadaşlar. Şimdi bu zincire 2 tane daha yaparak 3'e tamamlayalım. Bir taneyi yapmıştık. Bu ikinci. Şurası çok gevşek kaldı. 2 ve 3. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Karşılıklarında tek tek yine her zincire sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Bu ipi de böyle arkadan yürüterek sık iğnemizin arasına koyalım. İpimizi de bu şekilde saklamış olalım. Şimdi taban burada çantada çok önemli. Fazla da sayılara takılmayın arkadaşlar. Zaten ben size üste çıktıkça söyleyeceğim. Yani bir kafes fazla olmuş, bir kafes eksik olmuş. Yani şu kafeslerden. O kadar önemli değil. Şu arkadan yürüttüğümüz ipin zaten fazlalığını keseceğiz makasla. O sizin canınızı sıkmasın. Evet. Şimdi başlangıç yerimizde 2 tane yapmıştık. Şimdi bir tane daha yaparak bunu 3'e tamamlamış olduk. Şu bizim ilk yaptığımız, şu küçük tığla göstereyim. Bakın şuradan zaten zincir üstlerinden belli. 1, 2 bununla beraber 3. Şimdi bu 3 tanelerin üzerine 2'şer tane yapacağız. Önce bir tanesinin üzerine şunu ilk zor olabilir arkadaşlar. Onun için onu bir tık inceyle yapabilirsiniz. Şimdi
Şu bir, tekrar normal tığımızı alalım. Bir. İlk iki taneyi yaptık. Şimdi bu bizim işaretleyicimiz sevgili arkadaşlar. Bakın. 2 tane yaptık. Birincisine hemen işaretleyicimizi takalım. Bu bizim sıra başımız olacak. Bunu hiç unutmayın. Şimdi buna 2 tane yaptık. Sıradakine de 2 tane yapıyoruz. Şimdi burayı tamamladığımızda burada bir tane vardı ya. Şurada kaldı. Bakın şurada. Buna da 2 tane yapacağız. Şimdi aynı şekilde sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Zaten biraz ördükten sonra kavrayacaksınız. Ben size şaşırmamanız için özellikle bu metalik iplerde nereye hangisine 2 battık, hangisine 1 battık pek ayırt edilmiyor, zor oluyor. O yüzden bu işaretleyicilerle taban kısmını çalışırsak hiçbir sıkıntımız olmayacaktır. Buna inanıyorum. Şöyle bir bakalım. 1 2 3. Şimdi şurada 1 2 3 tane sık iğne yaptık. Buraya da şimdi 3 tane sık iğne yapmıştık ya. Her bir sık iğneye 2 tane batalım. Bu da ilk battığımız yer. Ama bizim bakın buraya işaretleyici farklı koyun. Bunu takip edin. Bu bizim sıra başımız. Burası sıra başımız değil ama burada da karıştırmamak için şu işaretleyiciyi takalım. Şimdi 2 tane battık. Sıradakine de 2 tane batalım. Sıradakine de 2 tane batalım. Evet. Sonra sıradaki sık iğneleri buradaki işaretleyicimizin olduğu yere kadar dümdüz sık iğneleri yapalım, devam edelim. Şimdi başlangıç yerimize geldik. Şu bizim başlangıç yerimiz. Burada ne yaptık? 2 2 yaptık. Bu son, yani tamamlayacağımız yere de 2 tane yapıyoruz. Yani şimdi burada 2 2 2 6 tane oldu. Şurası bizim başlangıç yerimizdi. Şimdi bu 2'nin ilk baştakine sevgili arkadaşlar yine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şuradaki işaretleyicimizi yine 2 tane yaptık ya, birincisine takıyoruz. Yani sıra başımıza takıyoruz. Sonra sıradaki sık iğneyi, şimdi bu 2 tane, şimdi 2 tane yaptık baştakine. Bir tane normal yapıyoruz. Şimdi sıradaki, şimdi burada 2 tane daha aynı yere battığımız ilmek var. Sıradakinin yine ilkine 2 tane yapıyoruz.
Yanındakine bir tane yapıyoruz. İsterseniz, dilerseniz karıştırmamak için bakın ne yaptık? Başlangıç yerimizde alttaki sırada 4 tane ilmeğimiz vardı. Sıra başının 4 ilmeğimizden ilkine 2 tane battık. Yanındakine bir tane battık. Sonra da 3. ilmeğe diyelim 2 tane battık. Yanındakine bir tane battık. Şu 2 tane battığımızın başına da dilerseniz karıştırmamak için işaretleyicimizi koyalım. Şimdi devam ediyoruz. Burası, unutmayın, şu açık renk, yani siz de kendinize göre bir ayraç seçersiniz. Şu bizim başlangıç yerimiz. Şimdi devam edelim. Dümdüz yine sık iğnemizi yapmaya. Diğer işaretleyiciye kadar sık iğnelerimizi devam edelim. Şimdi diğer köşeye geldik arkadaşlar. Burası bizim ilk 6 ilmeğin başlangıç yeri. Bu taraftaki diğer dönemeçte. Burada arkadaşlar şimdi bu hemen şöyle bırakıyorum ben bunu. Bu ilk 2 ilmeğe tek batıyoruz. Çift battığımız bir alt sıradaki 2 ilmeğe tek batıyoruz. Sıradaki ilmeğe iki tane batıyoruz. Buraya da yine işaretleyicimizi hemen koyalım. Çünkü her sırada farklı işlem yapıyoruz. Kafanız karışmasın. Hemen şu 2 ilmeğin birincisine işaretleyicimi koydum. Yani bir ilmeğe bir sık iğneden iki tane battım. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yanındakine altta çift battığımızın ilkine yine 2 tane batıyorum. Yanındakine zaten bir batarak tamamlıyorum. Şimdi bütün ilmekleri sık iğnelerimizin üzerine batarak başlangıç noktasına gelelim. Evet, başlangıç yerimize geldik. Şu işaretleyicimizi çıkaralım. Şimdi işaretleyicimizi çıkarttığımız bu ilk ilmeğe arkadaşlar 2 tane sık iğne yapıyoruz. Hemen tekrar takalım. 2 tanenin şu ilk birincisine takalım. Orası bizim çünkü sıra başımız oluyor. Karıştırmayalım. 2 tane yaptık. Şimdi arada bakın bir önceki sırada bir tane ilmek tek örmüştük. Şimdi ne oldu bu? 2 ilmek oldu. Şimdi burada şunu çıkaralım. Burada 2 tane vardı ya. 2 ilmek batmıştık. Yine bunun birincisine 2 tane batıyoruz. Hemen şu ilk yaptığımızda çiftin ilkini arkadaşlar işaretleyicimizi takalım, şaşırmayalım. Sonra diğer ilmeklerimizi, ilmek diyorum hep, kusura bakmayın, şişli örgü yapıyoruz ya. Diğer sık iğnelerimize aynen devam ediyoruz. Şimdi şurada tekrar şuraya geldiğimiz zaman aynısını göstereceğim. Şimdi tekrar diğer köşeye geldik. Hemen şu işaretleyicimizi çıkartalım. Burada 2 tane vardı. Birinciye, yani ilk çiftin birincisine yine 2 tane batıyorum. İşaretleyicimizi hemen takalım, yoksa bir sonraki sırada görmeyebiliriz. Biraz metalik arkadaşlar, belki siz görebilirsiniz. Benim gözümü yoruyor bu. Hemen tekrar şuraya işaretleyicimi koyuyorum. Alıyorum tığımı. Sırada
Bir ve iki tane tek ördüm. Şimdi çift sık iğneye geldim. Bu çift sık iğnenin ilkine yine iki tane yapıyorum. Buraya da yine işaretleyicimi ilkine takıyorum. Çünkü hep ilklerin üzerine çift yapıyoruz. O yüzden diğer bütün ilmekleri de, ilmek diyorum hala, sık iğnelerimizi normal şekilde tek olarak batarak şuraya sıra başına gelelim. Evet, sıra başına tekrar geldik arkadaşlar. 4. sırayı tamamladık. Şimdi yine şu bizim açık rengimiz sıra başı işaretleyicimizdi. Yine burada iki tane vardı. İlkine yine iki tane yapıyoruz. Hemen ilkine işaretleyicimizi koyalım. İkisinin, iki işaretleyicinin arasında arkadaşlar ilk önce bir vardı. Sonraki bir önceki sıramızda 2 oldu. Bakın şimdi burada 3 olacak. 1 2 3. Yani çift battıktan sonra 3 tane tek oldu. Şimdi şu işaretleyicimizi çıkaralım. Yine burada ilkine 2 tane batıyoruz. 2 tanenin ilkine işaretleyicimizi koyalım. Çünkü bu sonraki sırada çift batacağımız sık iğnemiz. Şimdi arkadaşlar buradan döneceğiz, geleceğiz. Bu çift battığımız ilmek var ya, bu ilk ilmek. Buraya yine 2 tane batacağız. Sonra arada 3 tane tekimiz oluyor. Yine bakın bu işaretleyici koyduğumuz yere 2 tane batacağız. Dümdüz tekrar öreceğiz. Tekrar sıra başına geleceğiz. Bakın buraya işaretleyici koyduk. İşaretleyici koyduğumuz ilmeğe yine 2 tane batacağız. Bu sefer arada 4 tane tek olacak. 4 tekten sonra çift batacağız. Diğer uca da aynısını yapacağız. Tekrar başa geleceğiz. Yine işaretleyici koyduğumuz ilmeğe 2 tane batacağız sık iğneye. 4'ten sonra arada 5 tane olacak. Yani aradakiler 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde olacak. Çift, 5 tek, çift. Sonra o sırayı tamamlayalım. Başlangıç yerine gelelim. Ondan sonraki sırada biraz farklılık olacak. Şu şekilde de tabanımız oluşmaya başladı. Bakın şu şekilde. Sevgili arkadaşlar, dediğim gibi yapalım. Aradaki tek ilmekler 5 tane oluncaya kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, bu aradaki ilmeklerimiz 5 tane oldu. Sık iğnelerimiz. Yani çift ördük. 5 tane tek sık iğne, çift sık iğne. Şimdi sırayı tamamladık. Şimdi burada artık biraz değişiklik yapacağız. Şimdi bunu çıkarıyorum, gene başlangıç işaretleyicimi çıkarıyorum. Burada sırada 2 tane yani aynı yere batılmış 2 tane sık iğnem var. Şimdi bunların ikisini sevgili hanımlar, ikisinin üzerine tek ördüm. Yani çift hiç uygulama yapmadım. İlk çiftimizin yani üzerine tek tek yaptım. Şimdi onun yanındakine 2 tane yapıyorum. Şu 2 tane yaptığımız yere yine hemen işaretleyicimizi takalım. İlkine, her zaman ilkine takıyoruz, karıştırmamak için.
Sonra tek sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Burada yine çift sık iğne yaptığımız sık iğnelere geldik. Bu ilkine işaretleyici koymuştuk. Şimdi burada yine bunların üzerine çift batmayacağız. Bu ikisinin üzerine de yine ikisine birer birer tek tek sık iğne yaptık. Sıradaki ilmeğe sık iğneye pardon 2 tane sık iğneyi buraya yapacağız. Çift sık iğneyi. Yine çift sık iğnenin ilkine işaretleyicimizi koyalım ve dümdüz buradaki diğer işaretleyicimize kadar devam edelim. Diğer köşeye geldik. Burada da aynısını yapacağız arkadaşlar. Diğer tarafta ne yapıyorsak bu tarafta da aynısını yapacağız. Burada çift vardı. Şimdi bunları bu çiftin üzerine burada hiç çift yapmıyoruz. 2 tane ayrı ayrı tekli yapıyoruz. Sıradaki sık iğnenin üzerine 2 tane yapıyoruz. Yine buraya işaretleyicimizi koyalım. Aradakilere tek tek yapıyoruz. Yine işaretleyicimizi gördük. Onu çıkarıyoruz. Onların üzerine de tek tek batıyoruz. Sıradaki sık iğnenin üzerine 2 tane yapıyoruz. Şimdi hep böyle gitmişti. Şimdi bu sırada biraz bu tarafa döndürdük artırmalarımızı. Şimdi yine bütün sık iğnelerin tepesine tek tek batarak bu başlangıç yerine gelelim. Evet, çift yaptığımız sık iğneye geldik. Yine çıkartıyoruz işaretleyicimizi. Bu aynı yere 2 tane battığımız sık iğnenin üzerine yine tek tek yapıyoruz. Yine burada çift batma yok. Hemen yanındakine çift batıyoruz. Yani bu tarafa doğru kaydırıyoruz artırmaları. Bir önceki sırada ne yaptıysak bunda da aynısını yapıyoruz. Şuraya gene çiftin ilkine işaretleyicimizi koyalım. Böyle yapınca hiç kafamız karışmıyor arkadaşlar. İşaretleyicilerle yapınca. Şimdi şu gördüğümüz işaretleyiciye kadar yine tek sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Yani artırma yapmadan. Bu yaptığımız çift sık iğneler zaten artırma yerlerimiz bizim. Evet, bakın yine işaretleyicimizin çift sık iğne yaptığımız yere geldik. Şimdi bu sıradakilere de sevgili arkadaşlar tek tek batıyoruz. Hemen yanındakine 2 tane batıyoruz. Aynı sık iğne, aynı yere. Yine hemen ilkine işaretleyicimizi koyalım. Şimdi döneceğiz. Yine buraya geleceğiz. Burada yine işaretleyicimizi göreceğiz. Burada yine çift yani battığımız yere geleceğiz. İşaretleyicimizi çıkartacağız. Onlara tek tek batacağız. Yanındakine 2 tane batacağız. Aradakileri tek tek öreceğiz. İşaretleyicimizi çıkartacağız. Buraya da tek tek batacağız. İkisine de yanındakine çift batacağız. Yani bir önceki sıranın aynısını yapacağız. Bu sırayı da tamamlayıp buraya geleceğiz. 2 tane aynısından yapmış olacağız böylece. Ve son kez, 3. kez aynı işlemi de yapalım. Aynısını yapacağız gösterdiğim gibi.
Farklı bir işlem yok. Onu da tamamlayınca çantamızın tabanını tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi tamamlayalım, birlikte devam edelim. Evet, sırayı tamamlamak üzereyiz. Şurada bir tane daha kaldı arkadaşlar. Ona batıyoruz. Burada da trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir daha çekiyoruz. Şurada şu boşluğa batarak şu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Şimdi bir üst sıraya çıkmak için bunu bir sayıyoruz. 2, 3, 4 zincir çekiyoruz ve yine trabzanlarımızın tepelerine batarak aynı şekilde bir alt sırada olduğu gibi örmeye devam ediyoruz. Sevgili hanımlar, bu şekilde çantamız istediğimiz yüksekliğe gelene kadar örüyoruz. Bakın şu şekilde. Şöyle baktığımızda evet, hemen hemen aynısını oluşturduk. Bakın buradaki bu duruşla bunun duruşu arasındaki farkı belki de görebiliyorsunuzdur. Burada bir çukurluk oluşturduk. Şöyle bir çukurluk oluşturduk. Buna tabii ütü vuracağız. Böyle iç tarafından arkadaşlar ütüleyeceğiz. İster bitirdikten sonra, ister şu anda da ütü yapabilirsiniz. İstediğimiz yüksekliğe gelene kadar örelim. Bakayım bunu kaç kafes örmüşüm ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 kafes örmüşüm. Aynı uzunlukta yapabilirim. Ben öreyim. Sonra size yine de 27 mi ya da daha az mı sıra öreceğimi söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi devam edelim yükseklik boyunca. Evet, file kısmını da ördük arkadaşlar. Ben 24 sıra ördüm. Siz de istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şu bir önceki ördüğüm çanta baktığımızda hemen hemen aynı oldu. İpler bazen inceli kalınlı çıkabiliyor, yani yumaklar. Aynı tam olarak tutturamayabiliyoruz. Sonra ben bitirdikten sonra ipimi burada koparttım arkadaşlar. Şöyle güzelce içten ütüsünü de yaptım. Ve şuradan 2 tane ayraçla her iki kenardan işaretledim. Burada aynı sayıda kafes bıraktım. Arkada da aynı. 22, 22, 44... 4 de burada 48. 48 denk geldi benim. 48 burada boşluklardan 48 tane. Diğer tarafta da 48 tane oldu. Şimdi ortaladıktan sonra da buradan 22 tane kafes bıraktım. Diğer taraftan da 22 kafes. Her iki taraf içinde tabii ki aynı. Sonra ortada da 1, 2, 3, 4 tane kafes bıraktım arkadaşlar. Diyelim ki bir tane tutmadı, yani çift sayı denk gelmedi, tek sayı denk geldi. O zaman da burası 4 değil de 5 yapabilirsiniz. O kadar önemli değil. Bir tarafı 5, bir tarafı 4 yaparsınız. O sayı o kadar önemli değil arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi devam edeceğiz. Biraz yakınlaştıralım. Şimdi bu işaret koyduğumuz şuradaki işaretleyicimizi çıkaralım. Pardon, öbür tığla yapacağım. Buraya batıyoruz. Burada iki tane zincir çekiyoruz. Üstüne alıyoruz.
Hemen yanındaki tepeye yine batıyoruz. İpimizi arkadan yürütebiliriz. Saklamak için. Sonra yine aynı şekilde kafeslerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bunu ta kafeslerimizi yapacağız. Diğer ortada 4 tane bırakmıştık ya arkadaşlar. Şu işaretleyicimizden bir öncesine gelinceye kadar bu trabzanımıza devam edelim. Evet, geldik yine işaretleyicinin olduğu yere. Burada 2 zincir çekiyoruz. Burada şu işaretleyicimizi de çıkaralım. Buraya batıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde kaydırma yöntemiyle ekliyoruz. Bir zincir çekip ipi koparıyoruz. İsterseniz gidişli dönüşlü de yapabilirsiniz ama öyle de yapanlar var. Fakat örgünün her zaman ön yüzüyle arka yüzü biliyorsunuz farklı oluyor. O şeyi bozmamak için ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi tekrar dönüyorum. Aynı başladığım yere geldim. Burada 2 zincir çekmiş olduğum yer var ya arkadaşlar. Şimdi yeniden bu zincir çektiğimi 1 sayarsak 1, yanındakini de 2 sayarsak hemen ikincinin tepesine batıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Yine trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Aralarda 1 zincir devam ediyorum. Bu şekilde örelim. Nereye kadar öreceğiz? Yine devam edeceğiz. Sıra sonuna doğru geldiğimizde şunu çekeyim de arkadan karışık gözükmesin arkadaşlar. Burada 2 zincir çekmiştik ya, bu 1. kafes. Başladığımız yerde de nasıl 2. kafesten başladık. Bu 1. kafes, bu 2. kafes. Şu 2. kafesin şuradaki tepesine şuraya bir tane trabzan yaptıktan sonra, yani 1, 2, 3. boşluğun tepesine buraya trabzan yaptıktan sonra arkadaşlar burada 2 zincir çekip şu dibe batacağız. Aynı burada yaptığımız gibi. Orayı göstereceğim ben şimdi size. Oraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, bakın 1, 2, 3 tane kafes var. Şuraya trabzanımızı yaptık. Burada 1, 2 zincir çekeceğiz. Hemen şuraya batacağız. Yine bir kaydırma yöntemiyle. Bakın 1, 2 tane bırakmış olduk. Diğer başlangıçta olduğu gibi. Şöyle uzun kesiyorum. Bunları saklayacağız arkadaşlar. Saklamayı da şöyle aralardan geçirebilirsiniz. Bunları biriktirmeden saklarsanız sonrası daha kolay olur. Sonradan bir daha böyle uğraşmak tek tek biraz sıkıcı olabilir. Şöyle.
Bunu da yine böyle yapabiliriz. Bu şekilde. Bunları sonradan fazlalıkları keseceğiz arkadaşlar. Şimdi örerken kesmeyelim bu sakladıklarımızı. Bu şekilde saklayabiliriz. Burayı zaten başladığımız yeri örerken saklıyoruz. Onları da bakın şurada gözüken uçlar oluyor. Şöyle onları kesebiliriz. Fazlalıklarını sakladıktan sonra. Şimdi aynı şekilde bir tane daha yapacağız. Aynı yaptığımız gibi onun da başlangıcını göstereyim. Ne yaptık? Şimdi yine bunu 1 sayarsak bu kafesi 2 sayarsak ikincinin şuraya tepesine batacağız. Aynı bir önceki sırada yaptığımızın aynısını yapacağız. Bir, iki zincir çekeceğiz. Sıradaki trabzanın tepesine batarak örmeye devam edeceğiz. Bu bizim bu işlemi yapacağımız 3. ve son sıramız. Evet. Bunu da aynı öreceğiz. Burada deminki işlemin aynısını yapacağız arkadaşlar. Burayı bitirdikten sonra çevireceğiz. Bu defa buradaki işaretleyicimiz var. Aynı burada 1. sıradan demin gösterdiğim 1. sıradan yaptığımız gibi başlayacağız. Buraya kadar gel. Aynı işlemi bu çantamızın bu tarafını da yapacağız arkadaşlar. Yapalım hepsini. Tekrar birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi o dediğim yerleri her iki taraf için yaptıktan sonra ben çantanın ön tarafında yani bir tarafında yapılması gereken işlemleri yaptım. Şimdi diğer tarafı da birlikte yapacağız. Şöyle çeviriyoruz çantamızı. Burada bakın 1, 2, 3 sıra yapmıştık. Şimdi o 3 sıradan sonra artık şu sivriliği vereceğimiz yeri yapacağız. Onun için şöyle biraz yaklaştırayım ben. Daha iyi görün. Şimdi 2 zincir çekerek biliyorsunuz şunları yapmıştık. Şurada en son sırada şu 2 zincir çektiğimiz yer var ya arkadaşlar. Onun hemen ilk trabzana batıyoruz. Buraya ipimizi koyuyoruz. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Şimdi şurada ipimizi şu zincir aralarında şu tek üstteki zincire şu ipimizi yürütelim, alttaki ipimizi. Sonra sıradaki trabzana batarak trabzanın tepesine batarak trabzanımızı oluşturduk. Yine bir zincir çekiyoruz. Şu aradaki zincire şunu saklayalım. Yine yanındaki trabzanı bir zincir çekip batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz aralarda. Bunu yine şuraya saklayalım. Bu şekilde trabzanlarımızı yapmaya arkadan alttan ipi buradan gelen ipi sakladık arkadaşlar. Dediğim gibi gidip gelmeli de yapabilirsiniz.
Ama öyle de örgü hoş gözükmüyor, düzgün gözükmüyor. Dileyen yine de öyle de yapabilir. Kolayına gelirse. Hani bu ip saklamak biraz sıkıntılı olabiliyor gerçekten. Şimdi trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Şurada bizim işaretleyicimiz vardı biliyorsunuz, ortada. Ona doğru gidiyoruz. Şimdi bu işaretleyiciyi gördükten sonra 2 tane buraya bırakacağız arkadaşlar. 2 tane bırakacağız. 2 taneden sonra yani şuraya 2 tane zincirle geleceğiz. 2 tane zincirle geleceğimiz için bakın işaretleyicimizin olduğu trabzan 1, 2, 3, 4, 5 tane şu anda trabzan görüyoruz. Şimdi bir zincir çektik. Üstüne ip alıyoruz. Buna üstüne ip aldıktan sonra ikili trabzan yapıyorduk ya. Bunun hepsini bir çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru eğimini sağlayabilmek için. Yine 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 pardon fazla mı yapmışım herhalde. Hemen onu düzelteceğim şimdi. Şuraya 3 tane kalıyor bu şekilde. Bir tane daha trabzan yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Bu 5.'nin üzerine batıyoruz. Şöyle yeniden anlatayım kafa karışmasın. 1, 2, 3, 4, 5.'nin tepesinde battık, trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Yanındaki trabzana tekli trabzan, yani hepsini bir alarak batıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki trabzana kaydırma tekniğiyle bu 2 zincirimizi bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bakın burada 2 tane kaldı. Bu taraftan da ben başlarken 2 tane bırakmıştım. Toplamda 4, yani işaretleyicinin her iki tarafında 2 tane kafes kalmış oldu. Bunu keseceğiz. Bir makas almamışım yanıma, bir saniye. Bunu biraz şöyle bırakarak kesiyoruz. Koparttık. Gidiş geliş yaptığınız zaman bu kopartmayı işte yapmamış olacaksınız. Şunun arkasını çevirelim hemen. Bu ipi de saklayalım. Şuralardan şöyle ipimizi gezdirerek saklama işlemi yaparak bunu sonra bir sıradan sonra keselim arkadaşlar. Şimdi öreceğimiz için burayı, buradaki ilmekler bize lazım olacak. Yani ipimiz çıkabilir diye söylüyorum. Şimdi tekrar başa geldik. Başa geldik. Burada şu zincir çektiğimiz yer var, 4 tane. Oradan şu arada bir tane zincir bırakarak tığımızı yeniden takıyoruz. Yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şunu aralarda dediğim gibi saklıyorum. Trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu ip saklama işi biraz sıkıntılı oluyor. Sonradan bunların kalan uçlarını keseceğiz arkadaşlar.
Şimdi buraya geldik gene. Şurada 2 tane bırakacağız. Buraya zincirle bağlanacağız. 1, 2, 3, 4, 5.deyiz. Şimdi buraya yine bir zincir çekiyoruz arada. Kafesle beraber, kafesleri sayarsak 1, 2, 3, 4 tane kafes bırakıyoruz. Bir zincir çektim. Hemen yanındaki trabzana sevgili arkadaşlar tek çekimde bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen sıradaki trabzana kaydırma işlemi yapıyorum. Bitiriyorum. Bakın burada da şu zincirli yeri sayarsak 2 kafes bırakmış oluyoruz yani. Şimdi bu işlemi aynısını devamlı yaparak şurada bakalım hemen. Bakın bir tane kafes kalasıya kadar bu dediğim işlemin aynısını yapalım. Sonra diğer tarafı tekrar ben size nasıl başlayacağınızı göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi bitirdik. Dediğim gibi bir tane kaldı arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi diye bunları ipleri sakladım. Şu kenardakileri de kenara sık iğne geçeceğiz. O zaman sık iğnenin arasında kalacak hanımlar. Şimdi diğer tarafı da bunun tam simetriğini yapacağız. Örgü ören arkadaşlarım tahmin edebiliyorlardır ne yapacağımızı. Şimdi onu da hemen bir sırasını göstereceğim. Şimdi şöyle bir yakınlaştırayım daha net görün. Şimdi bu bizim işaretleyicimizdi. Burada 2 kafes bırakmıştık. Burada da 2 kafes bırakacağız arkadaşlar. Hemen şuraya tığımızı takıyoruz. Burada da yine burada bitirimde 2 zincirle kapatmıştık biliyorsunuz. Burada tam zıttını yapacağız. Burada 2 zincir çekeceğiz. Sevgili hanımlar, ilk trabzanın üstüne tekli trabzan yapacağız. Hepsini bir çekeceğiz. Yine bir zincir çekeceğim. Bu yürüttüğüm ipi şuradan zincirlerin arasından geçireceğim. Bir zincir çektikten sonra yine trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu taraf diğer tarafa göre daha kolay oluyor. Tam zıttı ama benim için daha kolayıma geliyor bu tarafı yapmak. Çünkü burada başlayacağımız yer belli. Burada zaten dümdüz yapacağız biliyorsunuz. Burada dümdüz yapmıştık. Burada sonuna kadar öreceğiz, bitireceğiz. Evet, şurası bizim 2 zincir çektiğimiz yerdi biliyorsunuz. Şurada yanındaki trabzandı. O trabzana batacağız arkadaşlar. Bu 2 zincir burada kalacak. Burada ipimizi kopartacağız. Şuradan hemen döndürelim. Şu şekilde ipimizi, şu aralardan geçirerek bunu yürüterek saklayacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Dönelim, onu sonraki sıralarda keseriz. Şimdi bakıyoruz. Şimdi buraya ne yaptık? 2 zincirle başladık. Şu bizim tekli trabzanımızdı. Yani şöyle baktığımızda bu 1 ve 2. kafesi bırakacağız. Şuraya hemen batacağız.
Bir iki kafesi bırakacağız. Şuradaki trabzana batacağız. Yine bir iki zincir çekeceğiz arkadaşlar. Şu ipimizi yürütelim. Sonradan da yürütebilirsiniz. Sizin nasıl kolayınıza geliyorsa bu ipleri saklamak. Sonra ilk trabzana hepsini bir alarak trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Burada da yine bir zincir çekiyoruz. Sonunda da batamadım arkadaşlar. Şuraya. Evet. Bunu da bu şekilde kesiyoruz. Yine aynı gösterdiğim şekilde tersini çevirip saklayacağız. Sonra yine buraya geleceğiz. Buradan başlayacağız. Bu bir iki kafes. İkinci kafesin şu üstünden basarak yine demin bu tarafta yaptığımız gibi tek kafes kalana kadar burada aynı işlemi yapacağız. İpi yalnız kopartmayalım. Bir tane kaldıktan sonra orayı göstereyim tekrar size. Bitirelim tek trabzana kadar, ipi kopartmayalım. Evet arkadaşlar, burada da bir tane kaldı. Şimdi zincir çekeceğiz. Şu bir arkada zincir çekmiştik ya çantamızın sapı için. Çok sıkı olmayan, çok da bol olmayan zincirimizi 55 tane böyle zincir çekelim. Bir, iki, 3, 4, 5, 6. Zincirimizi çektik. Zincirin düzgün olmasına burada dikkat edelim arkadaşlar. Şu ön yüzü olmasına. Biraz metalik olduğu için zor. Evet, şöyle, şöyle, şöyle. Burada diğer uçtaki bu kafese kaydırma yöntemiyle bağlanalım. Şimdi artık sık iğnelerimize başlayacağız. Şimdi birleştirdikten sonra ilk kafese bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Şimdi düz kareye bir sık iğne. Şurada iki zincirle yukarıya çıktıklarımız var ya arkadaşlar. Onlara 2 tane sık iğne. Şu bir tane kafese bir sık iğne.
2 zincir olan yerlere 2, şu kafeslere 1, 2, 1, 2, 1. Yine bu iki zincirin olduğu yere geldik. 2, 1, 2, 1, 2. 2 tane battıktan sonra bak bu aradaki 4 tane kafese geldik. Kafese 1, trabzanın tepesine 1, kafese 1, trabzanın tepesine 1, kafese 1, trabzanın tepesine 1, kafese 1. Şimdi yine 2 zincirli olan yere geldik. Burada da 2 zincirli olan yere, köşeye yani 2, yanındaki kareye 1. 2 zincir olan yere 2, yanındaki kafese 1. İki, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Buraya son kafese 2 batıyoruz. Şimdi zincirimize geldik arkadaşlar. Şimdi zincirde yapabilirseniz hani şu zincirin şöyle düz yeri değil de şu arkasındaki şu dişlere batabilirsiniz. Biraz metalik ipte zor oluyor. O yüzden ben normal şekilde batacağım şu tepelere zincirlerin. Her zincire şöyle şu tel tek olanlar var ya, onlara batacağız arkadaşlar. Şu anda da ışıktan çok parlıyor. Şöyle bunların her birine birer sık iğne yaparak zincir üzerine de sık iğnemizi tamamlayacağız. Bu şekilde zincir üzerine sık iğnelerimizi tamamlayalım. Zinciri tamamladık. Şimdi devam ediyoruz. Aynı gösterdiğim gibi bu 2 zincir olan yerlere 2 tane, tek kafesi olan yerlere bir tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Değişik bir şey yok yani. Sık iğneleri de o şekilde ayarlıyoruz. Daha başlangıç sık iğnesine kadar bu şekilde zincir olan yerlere 2 tane, tek kafes olan yerlere bir tane, sonra zincirlerin üzerine de sık iğne, her şey. Şimdi buradan batıyoruz. Aynı şekilde geliyoruz. Diğer tarafı gösterdim zaten. Aynı böyle devam ediyoruz. Geliyoruz. Tekrar bu zincirin üzerinden, bu sefer bu zincirin üzerine batarak geliyoruz. Buraya geldiğimizde birinci sıra sık iğnemizi tamamlamış oluyoruz.
Bu sefer sık iğne tepelerine ikinci sıra daha kolay. Gördüğünüz sık iğnelerin üzerine tekrar bir sık iğne gidiyoruz. 2 sırayı da tamamlamış oluyoruz. Onu yapalım, sonra diğer kısmı göstereceğim. Evet arkadaşlar, yaptık, orayı tamamladık. Şimdi çantamızın bu iç tarafı gene sık iğne yapacağız. Bir de diğer tarafı, yani 2 sık iğne yapacağımız yer daha kaldı. O da bunun aynısı zaten. Hiçbir değişiklik yok. Yine ben şöyle biraz göstereyim size. Bu ortadan başlayabilirsiniz. Yakınlaştırayım biraz. Şu ortadan, bu 4 tane şey vardı ya, kafesimiz, onun herhangi bir yerinden şöyle bir zincir, 2 zincir çekelim ilk. Sonra bu boşluğa ortada olduğumuz için bir tepeye arkadan ipi de yürütelim. Bir boşluğa burada. Şimdi burada bakın 2 zincirli yere geldik. Yine diğer tarafta göstermiştim. Buraya 2 tane, yanındaki kafese bir tane, zincirli yere 2, yanındakine 1, zincirli yere 2. Şimdi burada düz çıkmıştık biliyorsunuz. Şimdi orayı yapacağız. Orada aynı, şu tepelere 1, buraya 1, tepeye 1, boşluğa 1, şu tepelere 1, boşluğa da 1. Şu tepedeki o bir taneye geldik. Buraya da bir tane yapalım. Sonra bakın, burada zaten zincirli yaptığımız yere geliyoruz. Orada zaten belli. Hep gene zincirlere batacağız. Karşıdan battığımız için bu sefer daha rahat batabiliriz. Bu zincirin üzerine, yani zincir dediğimiz sap kısmına batalım. Buraya kadar gelelim. Saptaki yer tamamladık, sık iğneleri. Şimdi şurası bizim başladığımız yerdi. Buradan oraya kadar yine bu tarafta yaptığımız işlemi buradan tekrar edeceğiz. Buraya 1, bu tepeye 1, boşluğa 1, tepeye 1, boşluğa 1,
Şimdi zincirli yere geldik sevgili arkadaşlar. Yine o 2 zincir çektiğimiz köşelere 2, yanındakine 1, çektik. Şimdi bu boş karelere geldik. Boşluğa 1, tepeye 1, boşluğa 1 ve başladığımız yere geldik. Hemen bakın şuraya battım. Şuradan bir kaydırma yaptım. 2 zincir çektim. Ve hemen şuraya battım. Tekrar ikinci sıra sık iğnemi tamamlayacağım. Tekrar burayı böyle içten dolacağım. Tekrar buraya kadar sık iğne yaparak bitireceğim. Sonra ipi tekrar arka tarafa geleceğim. Arka taraf için yine şu orta yerden başlayacağım. Aynı şimdi gösterdiğim gibi burayı da 2 tur sık iğne yaparak çantamızı bitireceğiz. Çantamızın şu kısmına zaten buharlı ütü vurmuştum. Şu kısmına göstereyim biraz. Şu kısmına buharlı ütü yapmıştım. Şurada eksiltme yaptığımız şu kısım var arkadaşlar. Buraya da çift saplara şöyle hafif ısılı bir ütü vurarak düzgün görünmesini sağlayalım ve çantamızı tamamlamış olalım. Ben şimdi bunu yapayım ve bittiğinde ütüsünü de vurmuş şekilde size göstereyim. Evet arkadaşlar, buraların saplarımızın da ütüsünü de yaptık. Çantamız bitti. Gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim daha net gözüksün. Kolay, oldukça basit ama bir o kadar da şık bir çanta. Ben çok beğendim bu 3. örüşüm. Hatta bir de şimdi kendimi öreceğim. Diğer tarafı da böyle arkadaşlar. Şu alt kısmı dediğim gibi değişik bir taktikle ördük. Oldukça güzel oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.